Haniye suikastı bölgede gerilimi daha da tırmandıracak, kesinlikle kabul edilemez bir eylemdir dedi Rusya Dışişleri Bakanlığı. Şimdi biz de olası bir cevabı konuşuyoruz bir yandan da, nasıl karşılık verecek mi, verirse neler olur diye. Yani İran'ın İsrail'e vereceği cevap başka ülkeleri de savaşa dahil eder mi? Şimdi tabii Burçak Hanım, bakın, bu savaşın başka ülkelere sıçraması için İran'ın vereceği cevabın mahiyeti önemli. Oradaki grupların vereceği cevabın mahiyeti önemli. Eğer bu bir İsrail'in kara savaşını başlatacak seviyede bir cevap olursa ve İsrail tarafından Lübnan'a ve Suriye'ye karşı bir kara harekatı başlatılırsa, bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Öyle füzelerle ya da hava harekatları bu savaşı pek genişletmez. Bu daha önce de yaptı, yıllar önce de yaptı. Ama bir İsrail'in kara harekatı yapmasına neden olabilecek bir karşılık verirse, o zaman savaş büyür. Yani savaş genişler. Bölgedeki çatışmalar genişler. Nasıl diye bunu belirtecek olursak, bakınız, bugün İsrail'in Lübnan'a ya da Suriye'ye saldırması durumunda bataklığa saplanacağını öngörmek mümkündür. Bugün hem Gazze'deki durumu tartıştığımızda, yani 10 kilometreye 40 kilometrelik bir alanda siyasi ve askeri hedefine ulaşamayan bir İsrail var. Bu savaşın siyasi hedefi Hamas hükümetidir. Askeri hedefi de Gazze'nin tamamen kontrol altına alınmasıdır ki bunu yapamadı. Dolayısıyla bu bölgede Lübnan'da da bir kara harekattan başlatması durumunda bataklığa saplanma ihtimali oldukça yüksek. Peki bu durumda ne olacak Burçak Hanım? Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücüm dediği PKK sahaya sürülecek. Daha geçenlerde PKK'nın serbest bıraktığı 1400 DAEŞ'li sahaya sürülecek. Onlar nerede? Onlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Onlar sahaya sürülecek. O zaman işte onların sahaya sürülmesi demek, Türkiye'nin de bu savaşa müdahil olması anlamına gelecektir. Çünkü bu savaşın sonunda PKK'nın ve DAEŞ'in devreye girerek bölgede aktif rol oynaması ve Suriye hükümetiyle Lübnan hükümetinin düşmesi ve parçalanması durumunda güçlenerek çıkabilecek bir PKK teröristan devleti Türkiye'nin menfaatine olmayacağı bilindiğinden buna da Türkiye müdahale edecektir. İşte bu da savaşın genişlemesidir. Zaten İran aktör olarak sahada olacaktır. Çünkü İran iliklerine kadar Mossad'ı hissediyor şu anda. Yani daha önce Süleymaniye bölgesinde orada vurulan evden çıkan Mossad ajanlarını biliyoruz. İran'ın vurduğu Irak'taki askeri şirketin sahibinin evinde, villasında Mossad ajanları çıkmıştı. Şimdi böyle bir durumda ki sınırlarına kadar gelen Mossad'ı artık merkezinde hisseden, Tahran merkezinde hisseden bir İran var. İran da buna müdahil olacaktır. Bu da Rusya'nın müdahil olması anlamına gelecektir Burçak Hanım. Çünkü Rusya Akdeniz'deki varlığını Suriye'ye borçludur. Suriye'nin Esad rejiminin düşmesi Rusya'nın işine gelmeyecektir. Rusya siyasi olarak, askeri olarak belki olmayabilir ama siyasi olarak destek verecektir. Ve bir de İran'ı koşulsuz destekleyen Çin Halk Cumhuriyeti var. Yani pek de bu kara harekatın, Hizbullah'ın ya da İran'ın vereceği cevap karşısında onun mahiyetini konuşuyorduk. O mahiyetin ne olacağı, o mahiyetin İsrail'in kara savaşına yönlendirecek olup olmaması buradaki bölgesel savaşın başlayıp başlamayacağına işarettir diyebilirim ben. Hazar Hanım. Şimdi gelecek cevaba göre durum şekillenecek diyor. Rusya siyasi olarak destek verecektir dedi Sayın Gökçe. Katılıyor musunuz? Yani İran'ın İsrail'e vereceği bu cevap başka ülkeleri de savaşa dahil eder mi? Ya da bir adım sonrasında Türkiye için de bir tehlike var mı? Şimdi en sondan başlayalım. Tamam. Şu noktada Türkiye için bir tehlike vardır demek doğru olmaz. Fakat coğrafyamızda yaşanan bütün büyük kırılmalar, terör, savaşlar ve vesaire, Türkiye bölgesel bir aktör olarak her daim hem masada hem insani anlamda hem diplomatik girişimleriyle, ikili ilişkilerde arabuluculuklarıyla birçok şekilde ana aktörlerden birisi olduğu için bu açıdan Türk diplomasisi kendisini gösterecektir. Bu çok önemlidir. Asıl soruya geri dönecek olursak, şimdi biz bölgede çok uzun zamandır bir karşılaşmayı seyrediyoruz.
izliyoruz. Şimdi bu karşılaşma aslında temelde baktığınız zaman Batı-Doğu karşılaşmasının yansıması olarak okunabilir. Soğuk Savaş'takinden çok farklı bir tablo belki şimdi ama yine de temel açıdan baktığınız zaman şu anda Batı ile Rusya arasında bir karşılaşma var ve coğrafyanın tamamında bu görünüyor. Şimdi biz coğrafyada İsrail ve ABD'nin yaptığı bir takım Gülru Hanım'ın da söylediği gibi yani akılsız Netanyahu'nun yaptığını tam olarak böyle vurgulayabiliriz yani. Çünkü çok büyük bir kumar oynadı yine kendisi. Bu tip gelişmelerde riskleri hep konuştuk ve bölge devletlerinin de bir anda öngörülemeyen ve tahmin edilemeyen etkilerle bunun bir yayılmaya, bir dominoya sebebiyet verme ihtimali. Şimdi hatırlayacak olursak son aylarda Rusya hep şu açıklamaları yapıyordu İsrail'e yönelik olarak. Yani gerginliği arttıracak, işte Hizbullah'la olan karşılaşmayı körükleyecek bu tip şeylerden vazgeçilmesi gerekiyor. Riskler zaten savaş da devam ediyor, yeterince fazla. Şimdi bu açıdan ABD'nin gösterdiği müsamaha da tabii ki bu karşılaşmada tarafları çok belirgin ediyor. Şimdi biraz önce söylediklerimizle ilgili birkaç notum var. Belki onları da eklemek isterim. Nisan ayında İran ve İsrail arasında olan karşılaşmada İran'ın cevabı, misillemesi çok eleştirilmişti. Denmişti ki yani bu mu, bu kadar mı? Hani önceden haber veriliyor bu füzelerin gidişi vesaire. Hani bu kadar mı İran'ın cevabı denmişti. Şimdi o dönemde Hamaney şunu söylemişti. Bu İlk cevap olarak gösterdiğimiz bir sabırdır. Biz yine BM nezdinde tüzüğüne uygun şekilde cevap veriyoruz. Haberdar ederek cevabımızı veriyoruz. Fakat bir daha Tel Aviv böyle bir şey yaparsa bizden bu sabrı görmeyeceksiniz. Şimdi şu an İran'da uyarmıştı. Tabii ki Nisan ayında, uzun Nisan'da bunu çok konuşmuştuk beraber. Şimdi şu anda tabii ki Güngör Bey'in misafir vurgusu da çok önemli. Tabii ki bu konunun İran açısından bir güvenlik boyutu var, bir güvenlik zafiyeti konusu var ve bunu da konuşacağımıza eminim. Ama böylesine önemli bir günde İran'ın 9. Cumhurbaşkanı'nın yemin ettiği, mecliste onaylandığı günde bütün liderler, Hakan Fidan da oradaydı, Sayın Fidan da oradaydı. Bütün liderler Tahran'dayken sabaha karşı bu saldırının yapılmış olması çok büyük bir kumar ve kırmızı çizgi ve İran'ın tabii ki bir şekilde cevap vermesine sebep olacak. Türk Dışişleri'nin açıklaması çok önemli. Türk Dışişleri iki şeyi vurguluyor. Bir, İsrail'in barışa niyeti olmadığını görmüşüz. Bu çok açık bir şekilde diyor. İkincisi de İsrail'in bölgesel savaş istediğini gösteriyor bu diyor ve Netanyahu'nun bu şeyine işaret ediyor. Şimdi son olarak Netanyahu dedi. Direkt evet söyledi. Netanyahu evet çünkü yani ana aktör ve konuşulan kararları veren en temel kişi olarak. Son olarak şunu söyleyelim. Haniye'nin Gazze'de bir mülteci kampında başlayan hayat hikayesi 62 yıllık bir hikaye. Biliyorsunuz 3 ay önce bütün çocuklarını ve torunlarını katletmişti İsrail bir bayram günü. Çocuk 4 torun. Şimdi çok şaşırtıcıydı yani bu olaydan sonra Haniye'nin ifadesi ve devamı ve tabii ki onun hayatı bundan müteşekkil bir şey ve bu yolda az önce söylediniz ya selaların da okunduğunu direnişe bir can verecektir Haniye'nin bundan sonra bu dünyada olmayışı. Yani bu açıdan Netanyahu aslında yaptığıyla öyle ateşkese ikna ederim işte suları durulturum demiyor. Tam tersine ateşe ateşle körüklüyor. Dolayısıyla bu bölgede dışişlerimizin yaptığı açıklama çok doğru. Bölgede hiçbir şeyi iyi bir noktaya getirmeyecek. Tam tersine daha fazla kızdıracak. Vekil güçlerin arkasındaki potansiyel işbirliği, Husiler, Hizbullah yani dün akşam neyi konuşuyorduk? Daha üstünden 12 saat geçmedi. Şu anda işi Tahran'a getirdi. Son bir şey söyleyeyim. İran-Irak Savaşı'ndan sonra biz İran'ın içerisinde çok fazla böyle terör saldırısı ve bu tip şeyleri hele toplumun ortasında çok görmedik. Kirman'daki Kasım Süleymani anmasına kadar. Fakat bu törende bunun gerçekleşmiş olması yani yine olayı bir başka boyuta taşıyor ve tehlikeli bir noktaya getiriyor. Yani İran'ın çünkü az önce İdris Bey söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Demiştik ki İran güvenliğini kendi sınırlarının ötesinde karşılıyor son yıllardır. Bu İran'ın güvenlik stratejisi. Bağdat'ta, Şam'da, Lübnan'da ve vesaire Hamas'ın çerçevesinde. Fakat şu anda bir şekilde İsrail Ocak ayında, Nisan ayında ve şu anda bugün Temmuz, 31 Temmuz'da bunu Tahran'a taşıyarak ve nükleer fizikçilerin de öldürülmesini hatırlayalım. Gerçekten ateşle körüklüyor.
Sadece bunu söyleyebiliriz. Evet. Yapılan şey çok açık ortada. Hala da resmi Çok bir büyük açık. bir provokasyon ve teşvik yani. Evet. Şimdi bir yandan da şunu da sormak istiyorum. Sayın Gökçe, sizinle devam edelim. Bazı Hamaslılar biliyorsunuz Türkiye'ye gidip geliyorlar. İsrail'in de Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamaları vardı. Yani Türkiye'nin alması gereken tedbirler var mı? Çünkü birbiri ardına da suikast haberleri alıyoruz bir yandan. Evet Burçak Hanım, tabii dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Mossad gibi bir istihbarat örgütünün, CIA destekli bir istihbarat örgütünün faaliyetlerini ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bunu nasıl boşa çıkardığını biliyoruz. Ama burada tabii bunları boşa çıkarmak demek bunların faaliyetlerine devam etmeyeceği anlamına gelmez. O yüzden de çok dikkat etmek gerekiyor ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız da olmak üzere yani yapmış olduğu açıklamalar, Türkiye'nin izlediği politikalar İsrail tarafından yani bunlar kabul edilmiyor ki en son İsrail Dışişleri Bakanı Küstahça paylaşımı, açıklaması bu ülkenin bu şiddet üreten bir ülkenin neler yapabileceğini de gösteriyor Tahran'daki saldırı. Dolayısıyla bu ziyaretler hem kendi siyasetçilerimiz açısından hem de diğer Hamas ve diğer Filistinli grupların yaptıkları ziyaretler açısından oldukça burada tedbir almak oldukça önemli.